Selamlar herkese. Kolombiya Vlog'un son bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümün hem son bölüm olması hem de 10 günlük Kolombiya seyahatimin 9. gününde son iş ziyaretimde La Palma y Tucan'a yapmış olmam sebebiyle benim için gerçekten değerli bir bölüm bu bölüm. La Palma y Tucan'ı birçoğunuz duymuştur. Birçok dünya şampiyonunun ve birçok ülke şampiyonunun kahvesini üretmiş bir çiftlik bu çiftlik. Gerçekten çok güzel fermentasyonlara sahip, çok güzel lezzetlere sahip, inanılmaz kahveler üretiyorlar. Ciddi anlamda da bu başarılarıyla dünyada duyulmuş bir çiftlik La Palma y Tucan. Bir önceki bölümden hatırlarsınız hemen hemen hiç video çekemediğim için video çok kısa sürmüştü. 3 dakika gibi bir süreye sahipti video. Bu bölüm ona göre çok daha uzun olacak. La Palma y Tucan'da çünkü ciddi uzun bir vakit geçirmiştim. Tahmini bir 4,5-5 saat kadar falandı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı bolca video var. Fakat bu videolara geçmeden önce ufak tefek bir ziyaretimin nasıl olduğu, neler yaptık anlatmak isterim ben yine de sizlere. La Palma y Tucan bahsettiğim gibi benim 9. günümde gerçekleştirdiğim bir iş ziyareti oldu, iş toplantısı oldu. 9. günün sabahında yanlış hatırlamıyorsam görevi pazarlama müdürü olacaktı. Yanlış hatırlıyorsam video düzenlemesinde düzeltirim. Sebastian Villazimar'la iletişimim başladı ve Sebastian aldı beni otelden. Kendisi aynı zamanda Kolombiya demleme şampiyonu 2 kez. La Palma y Tucan kahveleriyle yarıştı kendisi de keza. Buluşmamızı yaptıktan sonra La Palma y Tucan'a yola koyulduk gitmek için. La Palma y Tucan'ın bulunduğu yer Kolombiya'da Bogota'da Zipacon bölgesinde yer alıyor. Köye biraz daha uzak bir yerde. Zipacon'un içerisinde bir köy var. O köye biraz daha uzak bir yerde La Palma y Tucan'ın konumu. Gerçekten büyük bir arazileri var. Arazinin üretim aşaması dışında aynı zamanda otelleri de var çiftliğin içerisinde ve bayağı etkileyici, çok güzel bir otel. Bungalov tipi evlerde kahve tarlasının içerisinde tatilinizi yapıyorsunuz yaparsanız. Çok güzel mutfaklarının olduğu, kahve barının olduğu, alkol barının olduğu çok güzel bir restoran alanı da var aynı zamanda otelin. Ve bir yandan da çiftlik içerisinde olduğu için de tabii ki hem üretim görme, üretimdeki hasatlardaki kahvelere bakma şansınız oluyor ki bu muhteşem bir tatil deneyimi olurdu gerçekten. Eğer ben de tatil için gitmiş olsaydım. Çiftliğe vardığımızda videoda da göreceksiniz ilk olarak yıkama ve fermentasyon istasyonunun bulunduğu bölgeye geldik. La Palma y Tucan'ın fermentasyonlarıyla, işlemleriyle ilgili bütün detaylı bilgilerini Sebastian bize aktardı. Birazdan videoda da izleyeceksiniz. Bu alanın tanıtımı ve anlatımı sonrasında da kurutma istasyonunu gördük. Kurutma istasyonunda La Palma y Tucan'ın kahvelerini öğrendik. Hangi kahveleri var, hangi projeleri var. Sonrasında da ayıklama işleminin yapıldığı, kusur ayıklama işleminin yapıldığı büroya gittik. Orada da birçok ayıklama için çalışan işçi gerçekten çok iyi bir şekilde ayıklama yapıyordu. Videoda göreceksiniz hepsi böyle fabrikadan çıkmış gibi tek tip çekirdekler. Ona göre de tatları ve kavurması inanılmaz oluyor bu çekirdeklerin. Bir yandan fiyatını gerçekten yükselten şeylerden bir tanesi de ciddi anlamda emek olması bunun üretiminde. Sadece tarımında veya fermentasyonunda değil, sonrasında da ayıklama işleminde de çok ciddi bir emek var La Palma y Tucan'ın ürünlerinde. Ayıklama bürosunu da gördükten sonra biz yemeğe gittik. Otelin kendi restoranında yemek yedik. Benle beraber aynı zamanda bir misafirleri daha vardı. Amerika'dan gelen bir tarımı destekleme ile ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir dernekti. Bu derneğin yönetim ekibi oradaydı ve kahve tarımını görmek için, öğrenmek için ve danışmanlık almak için La Palma y Tucan'a gelmişlerdi fikir almak adına. Onlarla güzel bir iş yemeği yedik. Sadece o iş yemeğinde konuştuk. Onun dışında ayrı ayrı danışmanlarımız vardı, bizi yönlendiren kişiler vardı. Benim yönlendiricim Sebastian'dı. Güzel de eğlenceli bir yemekti. Sonrasında da yemek sonrasında esas güzel kısma geldik. Onun maalesef videosunu çekemedim. Fakat çok güzel bir deneyimdi. Videolara geçmeden onu da anlatmak isterim. La Palma y Tucan'ın hem kendi kahvelerini hem de La Palma y Tucan'a bağlı olarak yürüyen diğer kahve projelerini yani Equation Coffee, Delagua Coffee bu iki projenin de kahvelerinin cupping yani tadımını yaptık yemek sonrasında. Neden çok güzeldi diyorum? Cupping laboratuvarları tam çiftliğin ortasında, kahve ağaçlarının arasında, komple cam mekan açık bir alanda. Tadım için örnek kavurmalarını da o atölyede yapıyorlardı aynı zamanda. Sebastian dedi hangi tarz müzik seversin, ne dinlemek istersin tadım yaparken? Ben normalde cupping yaparken hiç müzik dinlemem. İlk defa öyle bir şey teklif edince bayağı hoşuma gitti açıkçası. Pink Floyd açtık ve Pink Floyd'un müzikleri eşliğinde karışık listesini açtık. Müzikleri eşliğinde inanılmaz güzel bir cupping gerçekleştirdik. Maalesef onun videosunu çekmedim çünkü cupping yapmakla meşguldüm ve müthiş kahveler tattık. Şimdi videolara geçelim ve izleyelim beraber.
Bahsettiğim gibi ilk olarak bize fermantasyon ve yıkama istasyonunun olduğu alanı tanıttı bize Sebastian. Burada taş eklıcısını ve yüzücü olan çekirdekleri ayıkladıkları ekipmanı tanıttı bize. Nasıl çalıştığını anlattı. And then you would have a second density filter, which is the siphon. So in the siphon, you would have water moving around, and then all your floaters would be removed in the tube that is on the top, and the good coffee would come out in this tube, and the tube that is over there in the back. We are in maintenance now because we finished the main harvest, so there's a lot of painting happening. But show you so you can imagine what is happening. So you can see on the two sides, good coffee would come out, yes, into this hopper and another hopper that would be up there, and then into a depulping machine that would be here in harvest. And now everything is maintained. And here we would have a third filter. So far you removed denser materials, floaters. And in the depulping machine, what you do is that you can calibrate the pressure, because if you saw Orkun, the depulping machine is a cylinder. Şu an yıkama işlemi öncesinde de kirazları ayıklamak için kullandıkları depulpe edici yani değirmenleri gösteriyor. So when the bean comes in, it depulps. Yes? Bean comes in, pressure, depulps. Here you can calibrate the amount of pressure you put. Which is another filter, because if a coffee is very hard because it didn't ripen, when coffee ripens, the same as fruits, sugars break down, and that's why they are softer. If it's hard, it won't be depulped and it will pass straight. And if it passes straight, it will stay trapped inside, you know, because it won't pass in the net, so it will stay trapped inside. And parchment that will be depulped will come down and would come out here. And from here we can put some channels, so we can send it to the other tanks if we're gonna do a second fermentation. Yes? And then underripe coffee would come here into another depulping machine that traps floaters and underripe coffee. You see? And here we just process everything that would go to the local market. And then cherry, the cascara, would come down there into this auger, and over there, you see, and down, and over there it would go straight to our compost facility. Yes. Questions? Also, do you use the outside of the coffee cherries for cascara? We don't sell cascara. We have a compost facility that you're gonna see. So one of the most important benefits of the Neighbors and Crops program is that we give 1 kilo of compost for every kilo of cherry we buy. And it's a compost that we do here, very rich compost, the same compost we use, organic compost. So for every kilo of cherry you sell to me, I give you 1 kilo of organic compost, trying to promote sustainability. And also it's a non-monetary benefit that is monetary, because you know, if I'm giving you compost, you don't need to buy compost. While also we can promote sustainable practices. This farm is 100% organic. Yes, we are 100% believers on organic farming. We are in polycultures, so we are trying to move all the farms from monocultives to polycultives. Burası çok önemli arkadaşlar. La Palmiye Il Tucan'ın kendi üretimi dışında Neighbors and Crops adını verdiği bir La Palmiye Il Tucan projesi daha var, bilenler bilir. Neighbors and Crops projesi komşu tarlalardan alınan kirazların ve kahvelerin fermentasyonunun La Palmiye Il Tucan'da yapılarak elde edilmiş ürünle La Palmiye Il Tucan Neighbors and Crops deniyor. Bu proje altında kahvelerini aldıkları tarlaların da kayıtları tutuluyor. Kimden ne alındığı, ne verildi, bunların kayıtları tutuluyor. Bunların bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Ve o tarlalarda neden alınıp böyle bir proje yapılıyor derseniz de birçok küçük kahve tarlasında fermentasyon istasyonları yok arkadaşlar. Yani düzgün bir yıkama işlemi gerçekleştirebilecekleri tankları yok. Hatta düzgün bir natürel işlem yapabilecekleri yükseltilmiş yatağa dahi olmayan tarlalar var. Bundan dolayı
yine güzel çıkabilecek iyi kirazları toplayıp kendi istasyonlarında fermente edip bu şekilde o kahveleri daha da kalitesini arttırıyorlar ve bu şekilde o kahve atıyorum ticari markette daha kötü bir fiyata satılabilecekken daha iyi bir fiyata da satılabiliyor. Buna da katkı sağlamış oluyorlar bir yandan. Fakat projenin içerisinde burada da güzel bir şeyden bahsetti Sebastian. Ben kaskara satıp satmadıklarını sorduğumda satmadıklarını bunun için bunu organik kompost için kullandıklarını söyledi. Ve bu organik kompostu aynı zamanda Neighbors and Crops projesinde de çiftçilerden topladıkları her 1 kilogram kirazın başına 1 kilogram kompost veriyorlarmış. Bunu bahsetti. Bu hem çiftçiye olumlu bir katkı sağlıyor, hem La Palmiye Tukan'a olumlu bir katkı sağlıyor, hem de kahve tarımına olumlu bir katkı sağlıyor. Çünkü bu şekilde organik tarımı daha sürdürülebilir, daha kaliteli bir hale getirebiliyorlar ve yaygınlaşmasına sebep oluyorlar. Bir yandan bu toplam olarak olumlu bir katkı. Bir yandan da o çiftçinin de organik tarımla iyi bir ürün alabilmesine de katkı sağlamış oluyorlar. Aynı zamanda bu Neighbors and Crops projesi tarafından da alındığı zaman bu kahvelerde de o La Palmiye Tukan adı altında satılan kahvelerde tabii gerçekten müthiş oluyor. Always come back and know what is happening. You know, if we cop something and we like, we can go back. We know exactly what happened. Yes. And in this area, basically, the pickers would come at the end of the day, would put the coffee here, separate these tables like you see over there, and do a cherry sorting before going into a wedding. Yes. Good. Yeah. Questions? No. Şimdi kurutma istasyonunun olduğu yere gidiyoruz. Burada yanlış hatırlamıyorsam bal proses görmemiştim. Bal işlem kahve görmemiştim. Fakat oldukça natural kahve vardı ekstra fermentasyon ve işlem için. Tabii bütün kurutma istasyonunun tamamını tek bakmamıştık. Birkaçına bakmıştık. Would you repeat that? Yes. So in state of varietas, we have three categories: warriors, heroes, and legendaries. La Palmiye Tukan'ın 3 kategorisinden bahsediyor şu an. The cupping score. Not only not the process or the variety, cupping score. If we are cupping varietals, more than 87 is warrior. More than 89 heroes. More than 92 legendary. Is the only criteria. So we don't know if this coffee is gonna be warrior, hero, or legendary. We need to wait, cup, and then we start putting in the categories. Yes. We hope many legendary and hero. Yes. I hope so. Yes. Yeah. So my friend, first thing you see in the drying, every raised bed is in greenhouse. Because moisture is very high, the moisture is very high, so we need to put greenhouses to protect from the moisture. Second, we have two levels. Yes. This is plastic, it's not metal, because metal has lots of Damage to cherries. damage to cherry and then oxidize. You know? Then we have some ovens, which is new technology that we built here, which are these ovens that you see. Yeah, I saw at your Instagram. Yes, we burn, you see, and then hot air goes underneath. So we can have better temperature all the time. Bu güzel bir şey. Bahsettiğim gibi Instagram'da da görmüştüm. Paylaşmışlardı ilk kurdukları zamanda. Olabildiğince içerideki sıcaklığı belli bir düzeyde tutmak için o sobalar kullanılıyormuş. Mekanik kurutucuları görüyoruz şu an. These are smaller
dryers. For example, you can see here, I don't know if maybe we have coffee now. If not, it's very similar to a Water cooling tray. Uh-huh. See? It's very similar. So hot air, you burn parchment. So you burn the parchment, burn hot air inside, and then moving. Yeah. Here, most important thing is keeping temperature below 30 degrees Celsius, 38 degrees Celsius. So not very hot and just constant moving around, slow drying, very important. It helps to preserve the cell membrane integrity of coffee. If you go too hot, maybe you can damage the bean. Yeah. So after we dry, my friend, we move to storage, the warehouse, and then we go to dry milling. We dry mill in a different place, dry mill, and then we come back here to hand sorting. So I'm gonna show you some hand sorting. Şimdi el ayıklaması için kullandıkları yeri, büroyu gösterecek. Gerçekten müthiş çalışıyorlar. So this is the final step, my friend. Hand sorting. You see? Yeah. They are very fun. Hola. So in this process, you see that we are hand sorting every coffee. You see? Every coffee would come here, we would hand sort, and then Arkadaşlar we videodan would nasıl finish. seçilebiliyor mu bilmiyorum ama yani seçilebiliyorsa ne mutlu. Müthiş bir şekilde her bir çekirdek birbirine This is aşırı a geisha. You benzer can see the boyutta. shape of bean. And Yani it's şöyle very baktığınız high zaman fermentation. kusura dahi pek bir şey Because you can see the göremiyorsunuz. color, Ya you bu see? tarz kahveleri kavurmak Yellow, very inanılmaz yellow. güzel ve kolay Compare- oluyor, keyifli oluyor. You see? Çünkü boyutlar one is the wash one. birbirinin This is maybe neredeyse like a birebir lactic. aynısı. But this one is very Kusur yok, natural. inanılmaz lezzetli oluyorlar. Tabii bu videonun başında da bahsettiğim gibi fiyata da yansıyor. Sidra natural, natural sidra. Very high fermentation. And you see boxes, packaging. Yes. Let's go. Let's go and we have some early lunch. So we can then go copying. Yeah. Yes? Good? Good. Yes. Cupping öncesi yediğimiz yemeği bahsetmiştim. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Sonrasında da tadım var. Bahsettiğim gibi maalesef tadım laboratuvarından video çekememiştim. Özür dilerim. Olabildiğine bu sefer detaylı video çekmiştim bahsettiğim gibi. Umarım videolarda hoşunuza gitmiştir. Kolombiya vlogunun son bölümüydü bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı olacak tarımla alakalı güzel görseller, bilgiler göstermiş oldum bu seride. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.